Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Ne bu? Göçmenler, mültecilerle ilgili. Biliyorsunuz Avrupa'nın çeşitli noktalarında bizzat Avrupa ülkelerinin polisleri, askerleri tarafından göçmenlere, mültecilere yapılmadık şey yok. Şimdi Kuzey Afrika'dan bindikleri botlarla değerli izleyicilerimiz Avrupa'ya gelmek isteyen 572 göçmen ölmek üzereyken Norveç bandıralı Ocean Viking adlı gemi tarafından kurtarıldı. Ancak olayın üzerinden yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen Avrupa'nın hiçbir ülkesi bu göçmenleri kabul etmiyor ve bu gemi, Norveç bandıralı gemi Orta Akdeniz'de bir yerde duruyor. Böyle bekliyor. Şu anda değerli izleyicilerimiz ne olacakları bu 572 kişinin belli değil. Hiçbir ülke kapı açmıyor. Oysa Avrupa Birliği'nin mülteci hakları denilen bir şey var. Mültecilerin hakları denilen kanunlar var. Bunun hiçbirini hiçbir ülke görmüyor, duymuyor. Bu 572 kişi içerisinde ölmek isteyen, denize atlayan vesaire aklınıza ne gelirse hepsi var. Çünkü büyük bir belirsizlik var. Zaten bu insanların pek çoğunun psikolojisi bozuk bir vaziyette. Ülkelerini, yurtlarını terk etmiş vaziyetteler. Değerli izleyicilerimiz bakın. Göçmenlerle ilgili, mültecilerle ilgili Avrupa Birliği'nin artık kesin bir tavrı var. Avrupa artık aile birleşimi ya da zorunlu haller dışında ya da onların istediği türde, çeşitte insan harici hiç kimseyi Avrupa Birliği topraklarında görmek istemiyorlar. Bu açık ve net bir şekilde artık ortada. Bakın Yunanistan'da Moria kampı diye bir kamp var. Gidin, bebekler farelerin içerisinde yatıyor. Gidin Bosna Hersek Macaristan sınırında binlerce mülteci var. Aç, susuz bir şekilde Avrupa'ya gitmeyi bekliyorlar. Gidin Avrupa'nın ve daha pek çok noktasına maalesef hiçbir şekilde göçmenler istenmiyor, mülteciler kapı dışı ediliyor ve sınır dışı ediliyor. Danimarka artık göçmen almayacağını net bir şekilde söyledi. Danimarka'ya göçmenlik başvurusunda bulunanlar 3. bir ülkede tutulacak. Afrika'da birkaç ülkeye para verecekler. Diyecekler ki göçmenlik başvurusunda bulundun. Git Afrika'nın şu ülkesinden bana başvur, orada bekle ama. Biz sana cevap verene kadar oradan bize gelmeyeceksin diyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Kapıyı kapattık, gelmeyin demektir. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor ama çıt yok. Bu Avrupa Birliği'nin kuruluş esasına ve Avrupa Birliği'nin hukukuna aykırı bir durum. Ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Onu bırakın, Danimarka yine bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye artık güvenli bir ülke. Biz Suriyelilerin hepsini sınır dışı edeceğiz dedi. Evet, sınır dışı kararı aldı. Bakın o kadar alçakça bir hareket daha söyleyeyim Danimarka'dan. Suriyeliler savaştan kaçtı, Danimarka'ya gitti 300-500 kişi, yani bu öyle binlerce falan değil. Bu insanların ceplerindeki paralara el koydular. Altınlarına, küpelerine, alyanslarına el koydular. Cep telefonlarına el koydular. Devlet yaptı bunu. Dediler ki biz size yaşam hakkı veriyoruz, bunlar bizim diye ganimet bulmuş gibi üzerine çöktüler. O nedenle Avrupa Birliği'nin anlatmış oldukları, söylemiş olduklarının hukukla, insanlıkla, mülteci haklarıyla uzaktan yakından bir alakası yok. Her şey sözde, özde ama hiçbir şey yok. İcraatta bir şey yok. Bakın. Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyenleri Yunanistan yakalıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bu insanları çırılçıplak soyuyor, yapmadığını bırakmıyor. Bunları tekrar Türkiye'ye gönderiyor o halde. Cep telefonlarını alıyor, paralarını alıyor. Ya bu insanlar ekmeğe muhtaç. Bu insanlar çoluk çocuğunu bırakmış, yerini, yurdunu bırakmış, ekmek parası kazanabilmek için dünyanın ta öbür ucundan geliyor, Avrupa'ya gitmenin mücadelesini veriyor ve sen bu insanları yapmadığını bırakmıyorsun, dövüyorsun, parasını alıyorsun, cep telefonunu alıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Çırılçıplak bir vaziyette Türkiye'ye itiyorsun.
Akdeniz'de, Ege'de botlarla Avrupa'ya gitmek isteyenlere ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Yunanistan'ın sahil güvenliği bunları Türkiye'ye doğru itiyor. Bu botların çoğunu batırıyor ve öldürüyor bu insanları. Evet, o sahil güvenlik araçları geliyor, botları itiyor, böyle dalga yapıyor, öldürüyor bu insanları. Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını korumakla görevli olan Frontex diye bir ajansı var, kurumu var. Frontex. Bu Frontex'in içerisinde bile büyük kavga var. Niye var biliyor musunuz? Yunanistan diyor ki almayın kardeşim bunları. Onlar diyor ki hakları hukukları var diyor. Bunlar yazışmaları ortaya çıktı bunların. Mailleri ortaya çıktı bunların. İnsanları bilerek ve isteyerek Yunanistan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Söze gelince Avrupa Birliği insan haklarının merkezi. Avrupa Birliği bilmem neyin merkezi. Değerli izleyicilerimiz, konuşacak çok konu var. Derdimiz çok ama yeni bir olay var. Bu olayı da mutlaka konuşmam gerekiyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Galatasaray futbol takımı Yunanistan'da Olympiakos adlı takımla bir dostluk maçı yapmak için İstanbul'dan uçağa biniyor, Atina'ya gidiyor. Havalimanında bizim ekibimizi, Galatasaray'ı, ellerinde PCR testleri, her şeyleri, vizeleri bilmem neleri olmasına rağmen durduruyorlar. Diyorlar ki sizin bir yapmış olduğunuz bu testleri biz kabul etmiyoruz. Diyorlar biz size hızlı test yapacağız diyorlar. Tamam diyor ekip, buyurun yapın diyorlar. Bazılarını test yapmadan içeri alıyorlar, bazılarını almıyorlar. Ortalık karışıyor. Dalga geçiyorlar bizde. Bizim sporcularımızda. Bir dostluk maçına gidiyor. Şimdi ve bizim kafilemiz Türkiye'ye geriye dönüyor. Şimdi bakın. Bu Yunanistan'ın yatacak yeri yok. Karnını doyuracak parası da yok. Bundan 15 yıl önce iflas ettiler biliyorsunuz bunlar. Almanya olmasaydı, Avrupa Birliği olmasaydı bunlar şimdi Yunanistan diye bir devlet olmayacaktı biliyorsunuz. Bu hallerinden habersiz bir şekilde bizim vatandaşlarımıza yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bakın. Avrupa Birliği'nin ülkelerinin hepsi Türkiye vatandaşlarına kapıyı açtı. Şimdi izin zamanı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyanların Yunanistan'a seyahati yasak. Geçişi yasak. Hepsi yasak. Avrupa Birliği vatandaşları geçebiliyor. Bir de Avrupa'da oturumu olan vatandaşlarımız geçebiliyor. Geçiyor ama. Bakın transit geçiş. Kapatmışlar İpsala'yı. Geçemezsin kardeşim diyorlar. Şimdi bakın. Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi sularında kendisine ait sularda doğalgaz, petrol arıyor değil mi? Yunanistan ne yaptı? Ortalığı yıktı. Fransa'ya gitti dedi ki Türkiye bunları yapıyor. Fransa savaş gemilerini getirdi Ege Denizi'ne. Almanya'ya gitti dedi bak bunlar dedi bizim dedi kendi sularımızda dedi şey arıyorlar, petrol doğalgaz arıyorlar dedi. Ortalığı yıktılar. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye gelecekti. Bu şeyden sonra ben Türkiye'ye gelmekten vazgeçtim. Yunanistan Avrupa Birliği'nin sınırlarında siz doğalgaz arıyorsunuz diye. Şimdi bakın. Ve Merkel defalarca çıktı, açıklama yaptı. Macron çıkıp açıklamalar yaptı falan. Şimdi bakın arkadaşlar. Avrupa Birliği Türkiye'nin bir santim dahi ilerlemesini, gelişmesini istemeyen bir yapı. 27 ülke. Yunanistan da Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu dediğimiz hokkabazı. Bir şey olduğunda biz Avrupa Birliği diyorlar, biz Avrupa Birliği diyorlar, bilmem ne Avrupa Birliği diyorlar değil mi? Yunanistan Avrupa Birliği'nin arkasına güveniyor. Çünkü Yunanistan'ın bir cürmü yok, bir yeri yakamaz. Toplamı 8 milyon, yemeğe ekmeği yok, cebinde 5 kuruş para yok. Türkiye'nin gücünü biliyorlar. Onun için Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde bir açıklama yaptı. Dedi ki bak dedi sen dedi her seferinde çıkıyorsun Avrupa Birliği, Avrupa. Bizim Avrupa Birliği'nden falan bir korkumuz yok kardeşim dedi. Bak. Bunlar Avrupa Birliği'ni Rum kesimiyle beraber arkalarını almışlar. Soytarılıkta sınır tanımıyorlar.
Ne yaparsalar yapsınlar Türkiye'nin 1/10'ı bile olamazlar. Her anlamda, ekonomik anlamda, nüfus anlamında, bu güç anlamında 1/10'imiz bile olamazlar bu hokkabazlar. Bakın, Türkiye vatandaşlarının Yunanistan'a seyahatlerini 6 sefer ertelediler. Ben de buradan devletimizin yetkililerine şunu söylüyorum. Bakın. Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili düşünceleri belli. Anlattım bakın. Yunanistan'ın İpsala sınır kapısını kapat kardeşim. Kapat. Kapattık diyeceksin güvenlik gerekçesiyle. Türkiye'nin bazı sahil yerlerinden, Bodrum'dan, Kaş'tan Yunan adalarına günlük ya da işte her gün feribotlar var değil mi arkadaşlar? Günlük gidip geliyorlar. Turistler gidiyor. Türk turistler gidiyor. Niye gidiyorsunuz kardeşim? Paranızı niye Yunan'a veriyorsunuz? Şimdi ben konuşunca birileri kızıyor, sen ırkçılık yapıyorsun. Yapmıyorum kardeşim ırkçılık. Galatasaray futbol takımını niye almıyorlar? Bizim vatandaşlarımızı niye almıyorlar? Geçişlerine neden izin? Irkçılığı bunlar yapıyorlar. Biz İpsala'yı kapatacağız, sınır kapısını ve diyeceğiz ki göçmenlere, mültecilere diyeceğiz ki Allah yolunuzu açık etsin. Gidin kardeşim Yunanistan, Avrupa Birliği'ne. Açacaksın. Bak, bunu yap. 2. gün Yunanistan gelip ayaklarımızın altını öpecek. Günde 100.000 kişi geçer. Nüfusu 8 milyon Yunanistan'ın. Açacaksın. Gidecekler kardeşim. İranlı gidecek, Faslı gidecek, Tunuslu gidecek. Atıyorum Iraklısı, Suriyelisi, Filipin. Ya ne kadar Türkiye'de göçmen varsa hepsi gidecek kardeşim Yunanistan'a. Göreyim bakayım ben o zaman Yunanistan polisini, Yunanistan askerini günde 10.000 kişi, 20.000 kişi geçsin bakayım. Hadi istediğin seti yap oraya. İstediğin polisi, askeri koy bakayım. 20.000 kişinin önünde durabilecek misin? Bir de şöyle yapacaksın. Saat vereceksin. Diyeceksin ki her gün saat 17'de geçiş var. 10.000 kişi yığacaksın abicim. Bir ay yapacaksın. 10.000 kişi saat 17'de gidecek abi. 10.000 kişi gidecek. Ondan sonra Merkel 3 günde bir Türkiye'ye gelir. Aman yapmayın, etmeyin. Bak. Avrupa Birliği parmağının ucunda bizi oyalıyor. Oynuyor bizimle. Biz hala Avrupa Birliği müttefikimiz. Bilmem ne diyoruz. Yalandan bunların hepsi. Ne müttefiki? Bir kaşık suda bizi boğacaklar. Seni kendi karasularında doğalgaz, petrol aratıyorlar mı? Nerede şimdi soruyorum. Bizim arama gemilerimiz nerede şimdi? Akdeniz'de mi? Nerede? Niye geriye çektiniz? Arkadaşlar, bizim elimizde bakın devlet ilişkileri çıkar ilişkileridir. Dostluk falan yoktur devletlerde. Çıkar varsa vardır, yoksa yoktur. Türkiye açacak kapıyı. Göçmen, mülteci ne varsa, Iraklı, Suriyeli, Bangladeşli ne varsa, ne kadar fakir, fukara varsa diyecek ki Allah yolunuzu açık etsin, hayırlı, uğurlu olsun. İlk hedefiniz de Yunanistan, Yunanistan'dan sonra da Almanya'ya gidin kardeşim diyecek. Sonra Fransa, İsveç, Hollanda, aklınıza neresi gelirse gidin kardeşim diyecek. Hadi bakalım. Türkiye'yi ondan sonra Avrupa Birliği'ne alıyorlar mı, almıyorlar mı? Türkiye'ye göçmenler için 3 milyar euro para veriyorlar arkadaşlar. Verdiler 3 milyar. Kardeşim 5 milyon sadece Suriyeli var. 5 milyon. Biz size 3 milyar euronuzu geri verelim. 5 milyon Suriyeli'yi de üstüne KDV faiz olarak verelim. Alın kardeşim. 3 milyar euro değil 10 milyar euro verelim size. 5 milyon da Suriyeli verelim. Hadi. Diyorsunuz ya Türkiye işte göçmenlere bakıyor falan diye. Hadi. 5 milyon Suriyeli 10 milyar euro da para vereceğiz size her yıl. Hadi alın. 3 kuruş para veriyorlar Türkiye'ye. İşte biz Türkiye'ye gereğini yapıyoruz diyorlar. Sizin neyin gereğini yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar Türkiye göçmen kozunu istediğimiz gibi kullanmadı. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Açacak kapıyı. Hadi diyecek yolunuz açık olsun kardeşim. Yok ambargo uygularmış falan. Bunların hiçbir anlamı yok. Türkiye açık kapı politikası uygulayacak. Hadi diyecek yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Bir daha da geri gelmeyin diyecek bu göçmenlere, mültecilere. Yoksa Yunanistan'dı, Almanya'ydı, oydu, buydu. Arkadaşlar bunların hepsi yalan, bunların hepsi dolan. Türkiye'yi falan yok müttefikmiş,
falan. Türkiye'yi bir kaşık suda boğarlar. Bunlar eline fırsat geçsin. Onun için Türkiye'de ne kadar göçmen, mülteci, fakir, fukara varsa diyecek hadi kardeşim gidin. Hadi yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Arkasından su falan dökmeyin, geri gelmesinler. Sakın. Türkiye'de işsizlik %17,5 olmuş. Türkiye'nin hiç kimseye bakacak gücü yok. Kendi vatandaşına bakamıyor. İş yok. Her evde bir işsiz var. %17,5 üniversite mezunları işsiz. Yurt dışına çıkış yolu arıyorlar. Gençlerimiz iş yok. Asgari ücretle çalışıyor. Mühendislerimiz, mimarlarımız asgari ücretle çalışıyor. Şimdi kardeşim herkesin bir şeyi var. Onun için Almanya falan diyor büyük devlet, Fransa büyük devlet. Yolunuz açık olsun diyeceksin kardeş. Siz büyük devletsiniz. Alın kardeşim diyeceksiniz. Bakarsınız. Hadi size iyi günler deyip bunları Yunanistan, İpsala ne varsa hepsini bırakacaksın gitsin kardeşim. Bu kadar basit. Başka bir yolu, yöntemi falan yok. Türkiye yumruğunu masaya vuracak. Al diyecek sana, hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör diyecek bunların. Ondan sonra ben Yunanistan'ı göreyim bakayım, Almanya'yı göreyim bakayım neler yapacaklar. Uzaktan uzağa Türkiye'ye 3 milyar euro para vermişler. O da 50 taksit halinde verdiler. Alın 3 milyar euronuz üstüne biz 7 milyar daha verelim. 10 milyar euro alın hayrını görün. 5 milyon da Suriyeli vereceğiz size.